Merhaba. Şimdi çok güzel bir ekmek yapacağız. Gobit ekmeği. Gobit ekmeği için gereken malzemeleri görelim. 2 yemek kaşığı yoğurt, 3,5 bardak un, 2 bölü 3 bardak su, 2 bölü 3 bardak süt, 1 bölü 3 bardak ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yapmaya başlayalım. Karıştırma kabımı alıyorum. Unu karıştırma kabıma boşaltıyorum. Ortasını havuz gibi açıyorum. Buraya tuz hariç bütün malzemeleri koyuyorum. Yani yoğurt, su, süt, ayçiçek yağı, maya ve şeker. Şimdi bunları kendi içinde biraz karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri, yani un hariç olan malzemeleri. Havuzun ortasına hafif undan da alıyorum. Şimdi undan tam almadım. Birazını katarak bu diğer malzemeleri kendi içinde karıştırdım. Şimdi bunları 5-6 dakika beklemeye bırakacağım ki maya aktif hale gelsin diye. Şimdi hamuru biraz daha yoğuruyoruz. Hala bu aşamada tuzu eklemedik. Şimdi yarı olmuş aşamadayken tuzu da ekleyip iyice yoğurmayı tamamlıyoruz. Tuzun da iyice karıştığına emin oldum. Yoğurma işlemini tamamlıyorum. Her tarafını güzelce streç filmle sarıyorum ve 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Bu hamuru sıkıca streçlemek gerekiyor. Hiç hava almayacak şekilde. Şimdi sıra geldi mayalamak üzere bıraktığımız hamuru açıp tepsilere dizmeye. Bu arada fırınımı 230 dereceye ayarlıyorum. Fırınım bir anda ısınırken ben de hamurla ilgili işlemlerimi yapıyorum. Tezgahın bir kenarına biraz un serpiyorum. Hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Altı eşit parçaya böldüm ve tezgahta un serptiğim bir yere dizdim. Şimdi yine tezgaha un serpeceğim. Ve un serptiğim yerde her birini tatlı tabağı kadar olacak büyüklükte açacağım.
230 derecede ısınmış fırınıma koyuyorum. 10 dakika pişiyor. Üzeri kızarınca çıkarıyorum. Bu arada gobitlerimin 10 dakika pişmesini beklerken size bir ürün tanıtmak istiyorum. Bu kesinlikle ücretli yaptığım bir ürün yerleştirme değil. Tabii ki karşı değilim, yapabilirim de. Ama bu ürünü kendi isteğimle tanıtacağım. Çünkü çok severek yiyorum. Ürünüm badem ezmesi. Lezzetikizleri.com sitesinden sipariş verebiliyorsunuz. TED Ankara Koleji mezunuyum ben. Aynı okuldan mezun oldum. Bir büyüğüm eşiyle birlikte hazırlıyor. O vesileyle sipariş verdik. Gerçekten çok güzel. Paketi açtığımız anda tüketiyoruz. O yüzden 2 tane aldık. İkincinin bir kısmını tükettik bile. Çok güzel, çok taze. Siparişi aldıkları zaman taze taze üretiyorlar. Ve Türkiye içerisinde sipariş veriyorlar. Aklınızda olsun. Fırına koyalı 7 dakika oldu. 3 dakikası daha var. Ve bu 3 dakika içinde üzerleri de kızarmış olacak. Sonra fırından alacağız. Gobit ekmek puf puf bir ekmek. Çok güzel. Hem normal ekmek gibi üzerine tereyağı sürüp yenebilir. İçerisine peynir, domates koyup sandviç yapılabilir. Arasına döner konduğunda çok güzel oluyor. Yumurta koyup yenebilir. Gobit gerçekten tek başına bile yenir içine hiçbir şey koymadan. Normal ekmeğe göre çok çok lezzetli. Hatta bence bazlamadan da güzel açıkçası. Bazlamayı yapmak biraz daha kolayca ama gobit daha lezzetli. Şu anda ilk tepsiyi fırından çıkarttım. Üzerlerini bir bezle örtüyorum. Bu da yaklaşık 5-6 dakika kadar üzerleri örtülü bir şekilde dinlendirilecek. Daha sonra yemeğe hazır durumda olacak. Şimdi ikinci tepsiyi bekliyoruz. İlk tepsi gobitlerim yeteri kadar dinlendi. Bunları tabağıma aktarıyorum. Yine de üstünü örteyim. Yeni tepsi gelene kadar faydadır. Bu tepsiyi kenara alıyorum. Bu da ikinci tepsi. Şimdi bunları üzerine örterek dinlendiriyorum. Bir 5-6 dakikada bunlar dinlendikten sonra gobitlerimiz hazır durumda olacak. İkinci tepsim de üzeri örtülü bir şekilde yeteri kadar dinlendi. Şimdi örtümü alıyorum. Bunları da tabağıma aktarıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Nefis gobitlerim hazır. Dediğim gibi gobitler arasına döner koyarak yiyebilirsiniz. Daha önce döner tarifi vermiştim. Peynir, zeytin, yumurta, domates bu tip şeyler koyarak yiyebilirsiniz. Köfte, ekmek arası köfte yerine gobit arası köfte yiyebilirsiniz. Sıcacıkken üzerine parça koparıp tereyağı sürerek yiyebilirsiniz. Ben şimdi mesela öyle bir deneme yapacağım. Çok güzel. Sıcacık. Daha önce yaptığımız ev yapımı tereyağı vardı. Ondan sürüyorum. Onun da videosunu yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama onun için bir alet gerekiyor tabii. Tereyağı içinde eridi bile.